Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte simit tadında patatesli susamlı börek tarifi hazırlayacağız. Hem de sadece tek bezeyle yapabileceğiniz çok kolay bir börek tarifi olacak. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Öncelikle kabımın içine 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı toz maya, 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Üzerine 1,5 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Unumu almadan önce bir karıştıracağım ki mayamın aktifleşmesi için. Evet, burada 2,5 su bardağı unum var. Ben unumun hepsini kullanacağım. Yine de sizler ununuzu kontrollü bir şekilde kullanın. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum 4-5 dakika kadar. Şimdi ağzını kapatacağım ve yarım saat hamurumu dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Burada 2 tane orta boy haşlamış olduğum patatesim var. Şimdi patatesimi çatal yardımıyla püre haline gelinceye kadar ezeceğim. Hemen bunu da belirteyim. Patatesli yapmak istemiyorsanız eğer peynirli de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Tamam, yeterli. Püre haline gelinceye kadar bütün patateslerimi ezdim. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da toz biber ilave ediyorum. Sizler yine dilerseniz karabiber, kimyon falan da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi iç harcımı pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştıracağım. Tamam, yeterli. İç harcımı toparlıyorum. Kenara alacağım. Hamurumuz da dinlendi. Artık açmaya başlayalım. Hemen hamurumu masamın üzerine alacağım. Biraz un alıyorum yapışmaması için. Tek beze haline getiriyorum. Şimdi elimden geldiği kadar hamurumu büyüteceğim. Hamurumuzun her tarafını eşit incelikte açalım. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmasın. Hamurumu elimden geldiği kadar açıp büyüttüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada 100 gram önceden eritmiş ve soğutmuş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi hamurumun her tarafına eşit bir şekilde yağımı ilave edip dağıtacağım.
Şimdi hamurumu topluyorum. Hemen diğer ucunu da alıyorum içe doğru ve kalan yağımı da bu katlamış olduğum katıma ilave ediyorum. Yine her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve hamurumu topluyorum. Tamam, şimdi bir tepsimin içine alacağım. Üzerine bir buzluk poşeti kapatıp 15-20 dakika dinlendireceğim hamurumu. Sonra tekrardan açacağım. Hamurum dinlendi. Hemen böyle üzerindeki poşeti almak istiyorum. Bu arada dolapta değil dışarıda dinlendirdim hamurumu. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Çünkü hava soğuk olduğu için margarinimiz dışarıda da donacaktır. Yani dolabımıza katmamıza gerek yok. Hemen böyle hafifçe bir un ilave ediyorum masamın üzerine ve açmaya başlıyorum. Yine hamurumu elimden geldiği kadar büyüteceğim. Hamurumu yuvarlak değil de dikdörtgen açacağım. Bu aşamada hamurumuzda fazla un kullanmayalım. Hamurumu elimden geldiği kadar büyüttüm. Şimdi iç harcımı ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım. Evet, tamam, hamurumun her tarafına gelecek şekilde iç harcımı dağıttım. Şimdi hamurumuzu rulo şeklinde saralım. Hemen bunu da belirteyim. İsterseniz patatesinizin üzerine kaşar da ilave edebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, hamurumuzu bu şekilde saracağız. Evet, tamam. Evet, şimdi hemen böyle sulu pekmezimizi hazırlayalım. 2 yemek kaşığı pekmez kullanıyorum. Üzüm pekmezi. Üzerine 1 çay bardağı da su ilave ediyorum. Ve karıştıracağım. Tamam, yeterli. Şimdi hamurumu ortadan ikiye bölüyorum ve şu şekilde kesiyorum. 3 parmak kalınlığında.
Tamam, şimdi şu şekilde hamuruma bastırıyorum. Sonra önce pekmezime batırıyorum kenar kısmına, sonra susamıma batırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bu şekilde hamurumun üzerine bastırıyorum ve şeklini veriyorum. Kenar kısmını pekmezli suyuma batırıyorum. Sonra susamıma ilave ediyorum. Bu şekilde. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Bu şekilde. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim, bilginize. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir tepsi böreğimiz çıktı. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Altı üstü kızarana kadar. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız, bilginize. Böreğim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen böyle soğumadan iç dokusuna geçmek istiyorum. Yani çıtır çıtır bir börek tarifi oldu. Çok güzel ve lezzetine hayran kalacağınız, hemen böyle bölüp de göstermek istiyorum. Yani ben bu kadar da açıkçası güzel olacağını hiç düşünmemiştim. O kadar güzel bir börek tarifi oldu ki kesinlikle bundan sonra yapmak isteyeceğim börek tarifi benim, eminim sizlerin de bundan sonra yapmak isteyeceği börek tarifi olacak. Hemen böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Yine tariflerimi beğeniyorsanız eğer sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve kanalımın da çok iyi yerlere gelmesine vesile olursunuz. Böylelikle yine beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.